Tarih 14 Şubat 1998. İstanbul son yılların en sert kışını yaşıyor. Esenler'de Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Palmiye Apartmanı'nın çatılarından sarkan buz sarkıtları sanki birazdan yaşanacak felaketin habercisi gibi keskin ve soğuk. Gece yarısını çoktan geçmişti. Sokaklar üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi sessizdi. Sadece 4 numaralı dairenin ışığı yanıyordu. O dairede Hakan yaşıyordu. 30'lu yaşlarında, kendi halinde, kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı o sessiz adam. Hakan o gece gergindi. Ama bu korku dolu bir gerginlik değildi. Bir bekleyişti bu. Masanın üzerine özenle hazırlamıştı. 2 tabak, 2 çatal ve ortada duran boş bir alan. Sanki oraya konacak çok önemli bir şeyi bekliyordu. Saatler 02.00'ı gösterdiğinde apartmandaki derin sessizliği bozan tek şey Hakan'ın dairesinden gelen boğuk bir tık sesi oldu. Kapının kilitlenme sesi. Hakan kapıyı içeriden bir kez değil, 2 kez, hatta 3 kez kilitledi. Sürgüyü çekti. Zinciri taktı. Kendini dünyadan tamamen izole etti. Ertesi sabah apartman sakinleri o kesif kokuyla uyandı. Gaz kokusu değildi bu. Daha metalik, daha rahatsız edici bir koku. Kapıcı Rıza, 4 numaralı dairenin kapısını defalarca çaldı. Ses yoktu. Sonra polisler geldi. Omuz darbeleriyle o sağlam çelik kapıyı zorladılar. Kapı, içeriden kilitli olduğu için direniyordu. Sonunda büyük bir gürültüyle açıldığında, karşılaştıkları manzara dosyaya intihar olarak geçecek kadar basitti. Hakan, salonun ortasındaki koltukta oturuyordu. Hareketsizdi. Başı düşmüştü. Masada boşalmış ilaç kutuları ve yarısı içilmiş bir bardak su duruyordu. Olay yeri inceleme ekipleri içeri girdiğinde her şey prosedüre uygundu. Kapı içeriden kilitli mi? Evet. Pencereler kapalı mı? Evet. Zorla girme izi var mı? Hayır. Başkomiser olay yerine şöyle bir baktı ve notunu aldı. Ağır depresyon sonucu intihar. Dosya kapandı. Dosya kapandı çünkü polisler sadece görmek istediklerini görmüşlerdi. Odaya giren hiç kimse o anın yanlışlığını fark etmemişti. Oysa şeytan ayrıntıda gizliydi. Hakan'ın cansız bedeninin hemen birkaç metre ötesinde mutfak tezgahının üzerinde buruşturulup atılmış küçük bir kağıt parçası duruyordu. Polisler onu çöp sandı. Kimse eğilip bakmadı. Ama eğer baksalardı, Hakan'ın ölümünden sadece 3 saat öncesine ait bir sipariş fişi göreceklerdi. Fişte ne yazıyordu biliyor musunuz? Yarın sabah 9 teslimatı. 4 kişilik çikolatalı pasta. Ve pastanın üzerine yazılacak not, yeni başlangıçlara. Şimdi size soruyorum. O gece intihar etmeye karar veren, hayatla tüm bağını koparan bir adam, neden ertesi sabah yemek için pasta siparişi verir? Neden yeni başlangıçları kutlamak ister? Hakan o gece ölmek istemiyordu. Hakan o gece kutlama yapacaktı. Kapılar içeriden kilitliydi, evet. Ama polislerin gözden kaçırdığı korkunç bir gerçek vardı. Kilitli kapılar sadece insanları dışarıda tutmak için değildir. Bazen de içerideki şeyi saklamak içindir. Ve o gece o odada Hakan yalnız değildi. Polisler cesedi kaldırırken koltuğun altına yuvarlanmış o minik nesneyi de görmediler. Mavi, camdan, küçük bir nazar boncuğu. Hakan'ın evinde hiç nazar boncuğu yoktu. Bu boncuk Hakan'a ait değildi. Bu boncuk katilin imzasıydı. Apartman numara 4'ün kapısı mühürlendi ama içerideki hikaye daha yeni başlıyordu.